Merhabalar. Bugün Philips'in HD5292 olarak geçen Airfryer modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. 1,5 yıldır yaklaşık Xiaomi'nin Airfryer'ını kullanıyorum. Eşimin ve benim annem eve gelip gittikçe onu çok beğendi. Onlar da Airfryer almak istedi. Ben de bu modelleri merak ediyordum. Birisine 9252, birisine 9255 modellerini önerdim. Onlara vermeden önce incelemesini yapıp sizlere deneyimlerimi paylaşacağım. İlerleyen süreçte Xiaomi ile karşılaştırmaları, birbiriyle karşılaştırmaları da gelecek. Bunlardan haberdar olmak için, bu videoları kaçırmamak için öncelikle abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Hemen kutu açılışını yapıp içeriğine bir bakalım. Bu gördüğünüz gibi 4.1 litre olarak geçen model. Yani Philips'in daha büyük modelleri de var. Bu görece olarak daha küçük olan modeli. Kendi internet sitesinde bir yerde 3 porsiyona kadar, bir yerde 4 porsiyona kadar diyor ama bence benim kişisel deneyimlerime göre bu boyut 3 kişilik aile için yeterli. Ama 4 kişilik ailede yeterli olacağını düşünmüyorum. Öncelikle kitapçık bizi karşıladı. Şöyle koruma içinde böyle bir şekilde sarmışlar. Kutunun içinde başka bir şey yok arkadaşlar. Şurada kullanımını anlatan bir yapışkan daha koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde bazı hazır seçenekler var. İşin aslı bunların çok bir önemi yok. Belli bir yerden sonra zaten neyi kaç derecede pişirmek istediğinizi siz öğreniyorsunuz. Buradan dereceyi, buradan da süreyi ayarlıyorsunuz. Süreyi de genelde işin aslı bir yerden sonra şöyle oluyor. 20 dakikada pişeceğini tahmin ediyorsunuz ama 25 dakikaya ayarlayıp arada bir kontrol ediyorsunuz eğer başındaysanız. Tabi başında durma şansınız yoksa süreyi ona göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü buradaki verilen süreler arkadaşlar optimum değerlere göre. Yani burada yarım kilo patates kızartması için ayarlanmış olabilir. Ama siz 200 gram patates kızartması pişiriyorsanız o süre size fazla gelecektir. Veya daha çok patates kızartması pişiriyorsanız o süre size yetersiz gelecektir. Kalite ise arkadaşlar Philips'ten beklendiği gibi gayet yeterli kalitede hissettiriyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bu kısmında beklediğimden ağır olduğunu söylemem lazım arkadaşlar. Önceki incelemelerde gördüğüm kadarıyla bunu bu şekilde buradan alabiliyoruz. Yemek piştikten sonra alıp bu şekilde servis ediyorsunuz. Hemen alt kısmında da Philips'in işte üzerinde çok durduğu bu durum var arkadaşlar. Bu deniz yıldızı tasarımı ve Rapid Air teknolojisi sayesinde içindeki sıcak havanın döndürülerek az veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır ve içi yumuşacık yiyecekler yapabileceğini iddia ediyor. Buradaki tasarımın kendine özgü olduğunu söylüyor. 1400 wattlık bir cihaz arkadaşlar. Bu arada fiyatı 2700 TL'lere kadar düştü. Bir ara daha yüksekti fiyatları. Aşağıya incelemeniz için linkini de bırakacağım zaten. Geri takmak için tekrar üzerine getirdim. Başka bir yere basmanıza gerek yok. Bu şekilde tekrar oturtabiliyorsunuz. Bu ön tanımlı ayarlarda benim en çok dikkatimi çeken arkadaşlar bu sıcak tutma özelliği. Bu özelliğin yemek piştikten sonra hemen yemek istemiyorsanız yarım saate kadar pişirdiğiniz yemeği sıcak tutmaya yaradığını söylüyor. Eğer gerçekten düzgün çalışıyorsa çok güzel bir özellik. Bu kısım söylediğim gibi tamamen bir sticker. Altını açtığımızda aslında burada hiçbir şey kalmayacak. Şurada gördüğünüz etikette sizi Nutri-U uygulaması hakkında bilgilendirmek için buraya koymuş. Bu uygulamayı App Store'da ve Google Play'den indirebiliyorsunuz. Uygulama benim hoşuma gitti çünkü içinde Philips Türkiye'nin kendi ürettiği kaliteli içerikler var. Kaliteli tarifler var. Size fikir vermesi açısından iyi olabilir. Bir de normal kullanıcılar da eklemiş. Bu da tariflerin daha da zenginleşmesini sağlamış. Ürünü daha denemeden bile Airfryer'larla ilgili memnuniyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Bu Airfryer'ın da aynı şeyleri sağlayacağına eminim. Yağ kullanımımız kesinlikle evdeki yağ kullanımımız çok fazla azalacak arkadaşlar ve bazı ürünlerde gerçekten çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Patates kızartması normal yağda kızarmış gibi olmuyor ama balık ve bazı et ürünlerinde tavada kızartmaktan bile daha iyi sonuç aldığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve kesinlikle pratik bir cihaz. Ayrıca dolaptan çıkardığınız bir şeyi veya dünden kalmış bir simiti ısıtma konusunda kesinlikle en iyi seçenek. Mikrodalga fırınlara göre çok daha iyi bir sonuç elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Genelde
temizlikle ve boyutla alakalı sorular geliyor. Onun için iç haznenin boyutunu göstereceğim. Ama ondan önce temizlik konusunda bir fikir sahibi olmak açısından bu kısımların yıkanabileceğini düşünüyorum olduğu gibi. Onu tekrar kontrol edeceğim. İç kısımda da arkadaşlar bakın. Buradaki bu termostatın açıkta olması birazcık temizlik açısından sıkıntı yaratabiliyor. Xiaomi'nin Airfryer'ında burada bir ızgara vardı. O kirlenmeyi birazcık önleyebiliyordu. Ama tabi uzun kullanım sonucunda görmek lazım. Gerçi burası hafif nemli bir bezle belki rahatla temizlenebilir diye düşünüyorum. İç kısımları zaten hafif nemli bezle temizlemek sorun olmayacaktır. İçinden çıkan kitapçıkları sizin için inceledim. Birkaç dikkatimi çeken nokta var. Yanlarında boşluk bırakmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Onun dışında hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin diyor arkadaşlar. Taze patatesi 180 derece üzerinde kızartmayın. Onun dışında pişirdiğiniz her şeyde bu sallama konusu çok önemli. Dediğim gibi 1,5 yıllık tecrübe sonucunda zaten bunu kendiniz de fark edebiliyorsunuz. İyi karıştırmanız lazım. Özellikle patates kızartması gibi şeylerde veya et pişiriyorsanız onu da döndürmeniz gerek. Temizleme konusunda da arkadaşlar cihazın gördüğünüz gibi bu kısmını bir bezle temizliyor. Şuraya da bir fırçayla, iç kısmı gene bezle. Diğer gösterdiğim size yıkanır muhtemelen diye söylediğim kısımları da gördüğünüz gibi bulaşık makinesinde yıkanabildiğini söylemiş. Ürünün üzerinde 4,1 litre olduğu yazıyor ama bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şöyle bakarsak 17 santim. Bu taraf 19 santim ise bu taraf. Derinliği de arkadaşlar 9 santimden bir miktar daha az gibi. Bu ürünü bu parça olmadan zaten kullanma şansınız yok. Şu şekilde kullanma şansınız yok. Onun için bu cihazın ölçülerini de sizinle paylaştım. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben 1-2 ürün denemesi yapacağım. Fakat sonrasında kendi Airfryer'ımızı kaldırıp bir süre bunu kullanacağız. Daha sonra tecrübelerim arttıkça size bu videonun içinde bilgiler vermeye devam edeceğim. Ürünü fişe taktığınızda şurada gördüğünüz düğme geliyor arkadaşlar. Burası dokunmatik. Bastığınızda da o etiketteki şeyleri görüyorsunuz. Söylediğim gibi bakın burada dereceyi 200'de, maksimum çıktığı değer 200. Minimum indiğini de merak ediyorum işin aslı. Anlaşılan 60. 60 ile 200 derece arasında seçim yapabiliyorsunuz. Buradan da süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Dokunmatik hissiyatı birazcık zayıf geldi bana. Belki zamanla alışılabilir. Eğer hazır menülerden seçmek isterseniz de buradaki tuşa basıyorsunuz ve bu menüler arasında bakın dolaşmaya başlıyor. Bunlar dokunmatik değil arkadaşlar. Bunlar sadece bir ışık. Bu seçtiğiniz menülerin zaten bakın değerleri burada var. 160'a 23 ama siz denediniz ve 23 dakikanın yeterli olmadığına karar verdiniz. Bunu buradan tekrar ayarlayıp başlatabilirsiniz. Başlatmak için de şu tuşa basıyoruz. Ses size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama beklediğimden daha sessiz olduğunu söylemem lazım. Bu tarz ürünleri genelde kullanmaya başlamadan önce bir süre boş çalıştırmak gerektiğini söylüyorlar. Onun için boş olarak çalıştıracağım. Bu arada çalışma esnasında da gördüğünüz gibi dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Zamanı da buradan düşürüp azaltabiliyorsunuz. Bu sallama işi peki nasıl olacak arkadaşlar? Herhangi bir anda şu an işte diyelim ki 20 dakikalık bir pişirme işleminin 5. dakikasına geldiniz. Direkt bunu çekiyorsunuz. İşte sallıyorsunuz. Gerekirse bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Sonra tekrar yerine oturtuyorsunuz. Ve çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. İstediğiniz anda da buradan durdurup tekrar başlatabilirsiniz. Veya menüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Söylediğim gibi Airfryer'ı bir süre çalıştırdım ve o beklediğim plastik kokusu da geldi arkadaşlar. Genelde ilk çalıştırmada veya ilk birkaç çalıştırmada böyle bir koku alabiliyorsunuz. Şimdi yıkayıp ilk denememi donmuş patatesle yapacağım. Genelde dondurmuş patatesi yapınca arkadaşlar beni çok eleştiriyorlar. Sanki hiç daha önce fast food'dan yemek yememiş gibi ama hayatın bir gerçeği. Muhtemelen o marketteki tüm dondurmuş patatesleri ben alıyor olamam. Tabii ki çok sağlıklı olmadığını ben de biliyorum. Ama pratiklik açısından evlerde genelde kullanıyoruz. Normal patatesle deneyeceğim. Dondurmuş patatesle deneyeceğim. Ve tavukla da deneyeceğim. Sizinle sonuçları paylaşacağım. Ürünün max çizgisi arkadaşlar çok yukarıda. Şurada gördüğünüz gibi. Ama ben ortalama olarak bir patates koydum.
Tabi buradaki miktar arttıkça arkadaşlar başarı da azalıyor işin aslı. Daha az üründe daha sağlıklı çalıştığını söyleyebilirim. Miktar artınca yapmanız gereken sallama da artıyor arkadaşlar. Ben ortalama düzeyde koydum ve deneyeceğim. Burada kendi önerdiği değerleri kullanacağım. Çünkü bu ilk tecrübem olacak. Ama söylediğim gibi zamanla kendiniz size en uygun seçeneği bulursunuz. Burada uygun olarak gördüğüm şuradaki seçenek olduğunu düşünüyorum. Dondurmuş patates işaretine benzettim. Muhtemelen odur. 22 dakika 180 derece diyor. Ve başlatıyorum. 22 dakika sürecinde 2 kez çıkartıp sallayacağım. Bu arada bir uyarı falan vermiyor sallamanız için. Sizin onu takip etmeniz gerekiyor. Airfryer'larla yapılan beğendiğimiz tarifleri Eşimin Lezzet Sepeti isimli kanalında paylaşıyoruz. Oraya da göz atmanızı öneririm arkadaşlar. Sağ üstte kartını bırakacağım. Yorumlara gelen değişik fikirleri de değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizin de bu tarz kendinize ait uygulamalarınız varsa yorum kısmına muhakkak yazın. Bahsettiğim arkadaşlar tam olarak buydu. Bakın şu an 5 dakika var. Ama sonuca baktığımda neredeyse hazır olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna kadar tutarsam eğer bu kahverengileşme artacak. Dediğim gibi miktar sizin için önemli. Hadi siz daha fazla kızarmış seviyorsunuzdur veya daha az pişmesi bile sizin için yeterli olabilir. Süreyi zamanla kendinize göre ayarlayacaksınız. Buradaki verilen süreler tamamen öneri niteliğinde. Benim için şu an yeterli. Daha fazla olursa o kahverengileşme çünkü artacak. Tabii şimdi sonucu deneyince sizinle fikrimi de paylaşacağım. Sonuç arkadaşlar yine yağda kızaran patates kızartması kadar lezzetli değil. Ama tabii ki sağlık açısından ve tüketilen yağ miktarı açısından baktığınızda lezzet kesinlikle yeterli düzeyde. Bu tarz airfryer'da yapılan patateslerde birazcık böyle fırındaki patates tadı da geliyor. Bir miktar fırında patates gibi de hissettiriyor size. İkisinin arasında bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi zamanla tüketildikçe daha fazla alışılıyor. Biz 1,5 yıldır sanırım hiç yağda patates kızartmadık. Zaten onda oluşan o kokudan ve sağlıksızlığından dolayı bu ürünü airfryer tercih etmiştik. Bu da her türlü işinizi görebilecek bir ürün. Şimdi arkadaşlar tavuğu nasıl yaptığını deneyeceğim. Bunun için basit bir sos hazırlayacağım. Hemen 1 tatlı kaşığı kadar salçanın içine 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Karıştırıyorum. Birazcık daha sıvı hale gelmesi için içine birazcık da zeytinyağı. 2 diş sarımsak. Bunları küçük küçük kestim. Birer çay kaşığı kekik ve pul biber ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. 300 gram kadar da tavuk göğsüm var. Bu hazırladığım sosu tavuk göğsüme şöyle güzelce sürüyorum. Sonrasında da airfryer'ıma dizeceğim. Buradaki alan çok geniş değil ama umarım tavuklar için yeterli olur. Artık tavuklarımı airfryer'ıma yerleştiriyorum. Airfryer'ımı açıyorum. Şuradaki tavuk olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O kısma getireceğim. 3 kere bastım. 180 derecede 24 dakikanın uygun olduğunu söylüyor. Tabi söylediğim gibi buradaki süre hem miktarı hem de sizin zevkinize göre değişiyor. Ama ben bu ayarlarla başlatacağım. Yine bir 10 dakika sonra ters yüz yapacağım tavukları. Hem bu arada iki yüzün nasıl piştiğini de görmüş olacağız. Şu an 7 dakika kaldı ve ben bir sonucu görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu taraflar gayet güzel pişmiş gibi görünüyor. Diğer taraflara baktığımızda o kısımların birazcık daha pişmeye ihtiyacı olduğunu bakın hemen anlaşılıyor zaten. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hepsini ters çeviriyorum. Sanırım bir 2-3 dakikada bu tarafı piştiğinde gayet güzel olacak.
Bu arada önceki Airfryer videolarından gelen bir soru arkadaşlar, yan taraflarda ısınma olup olmadığıydı. Tabii ki oluyor burada bir ısınma. Hatta uzun süre elinizi tutsanız, yani tutamayacağınız kadar yüksek bir ısıya çıkıyor. Sonuçta 180 derecedeki bir hava dolaşıyor içinde. Bu da gayet normal. Bu ürünün hava çıkışı şu arka taraftan oluyor arkadaşlar. Onun için burada bir mesafe bırakmanızı zaten kitapçıkta da söylemişler. Ben sürenin tamamlanmasını beklemeyeceğim. Şu an bence yeterince pişti. Size de sonucu göstereyim. Şimdi iç kısmını da görmeniz için keseceğim. Bu videoyu çekmeye çalışırken bu arada bekletme özelliğini kullanmak istedim arkadaşlar. Şu an tavuğun bir parçasını çıkardım. Geri kalanları içine koydum. Ve şu bekletme özelliğini, süresini başlattım. Şu an sanırım zaten yeterli sıcaklıkta olduğu için çalışmıyor. İlk anda kısaca bir çalıştı ve durdu. Herhalde belli bir ısının altına düşerse o ısıyı sürekli koruyarak pişirmeden sıcak olarak tutmayı sağlayacak. Şimdi tavuğun nasıl piştiğini görmeniz için şöyle yakın açıdan göstermek istiyorum arkadaşlar. Tavukta falan gerçekten sonuçları bizi çok memnun etti. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli de görünüyor. Tavuğun lezzetini ben gayet tatmin edici buldum. Sadece tuz atmayı unutmuşum. Onu tadınca fark ettim. Dediğim gibi kalan tavuklarımı sıcak tutma özelliğinde tutmaya devam ediyor. Arada 3-4 saniyeliğine çalışıp sonra tekrar duruyor. Ve bu şekilde yarım saate kadar sıcak şekilde tutacağını söylüyor. Bakın şu an seste de duyduğunuz gibi devreye girdi. Anlaşılan her dakika başında gerektiği kadar çalışıp sonrasında duruyor. Şimdi normal patatesi deneyeceğim kızartma yapmak için. Normal patatesi yaparken hafif bir yağlamak gerekiyor. Çok az yağ atıp karıştırdığınızda güzel bir sonuç elde ediyorsunuz genelde. Bunu önerdiği derece ve dakika ile yapacağım. İkinci seçenek 180 derece 26 dakika diyor. Tabi süreyi yine kontrol edeceğim. Kızartma işleminin ortasında 2 kez yine bu karıştırma işlemini yapacağım. Birinci de bakın çıkardım. Durum şu. Şimdi ikinci kez karıştıracağım. Bu işlemi yapma sebebini de hemen şurada görebiliyorsunuz. Bazı yerler gördüğünüz gibi çok fazla pişmiş ama bazıları çiğ kalmış. Bu işlemi 2 kez yaparsanız o sorunun önüne geçebiliyorsunuz. Patateslerimiz hazır. Şu an gördüğünüz gibi çok fazla pişirmişim gibi görünüyor ama bu kadar pişirmezseniz arada muhakkak çiğ kalanlar oluyor. Hatta bakın yine o kadar karıştırmaya rağmen şurada gördüğünüz 2 patates çiğ. Dışları güzel pişse de içi çok fazla iyi pişmemiş gibi görünüyor. Sonuç dediğim gibi dondurmuş patatese göre daha kötü ama alışılmayacak bir şey de değil arkadaşlar. En azından sağlıklı şekilde patates yemiş oluyorsunuz. Videonun başında söylediğim gibi yaklaşık bir haftadır falan ürünü kullanıyorum. Bugüne kadarki deneyimlerimden bahsedecek olursak arkadaşlar genel olarak lezzet ve çalışma anlamında çok memnun kaldığımı söylemem lazım. Özellikle şu sıcak tutma olayı çok hoşuma gitti. Zaten şuradaki menülerin çok fazla bir önemi yok. NutriU uygulaması gerçekten faydalı ama bunda tabii şöyle bir şey de var. NutriU uygulamasını kullanmak için Philips kullanmanıza gerek yok. Bunu isteyen herkes indirip oradaki tariflerden yararlanabilir. Onun dışında tuşların birazcık daha iyi olmasını beklerdim. Bazen gecikebiliyor veya algılayamayabiliyor. Tuşlar biraz hoşuma gitmedi. Ve çok şık piyano bilek olduğu için ama arkadaşlar çok fazla çiziyor. Şu an size görünüyor mu bilmiyorum ama şurada hemen daha bir hafta içinde 1-2 tane çizik oluşmuş gibi görünüyor. Bir diğer hoşuma gitmeyen konu da arkadaşlar şu parçanın bakın şuradaki yükseklik farkını görüyorsunuz değil mi? Bu yükseklik farkından dolayı şuradaki parçadan dolayı bu normalde böyle durmaması gerekiyor aslında. Yani durması gereken şekil şöyle. Ama bakın böyle duruyor ağırlığından dolayı. Ve bu da yerine yerleştirirken birazcık sıkıntı yaratıyor. Bir süre sonra alışılmayan bir şey değil ama bakın şu an gördüğünüz gibi tam olarak bahsettiğim şu. İçeri girerken bakın bu kısım yukarıda kaldı. Şöyle aşağıya doğru ittirip bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Çok kısa süre içinde buna alışılıyor ama yine de bir tık eksi olarak bundan bahsedebilirim. Onun dışında bu haznenin şuraya basıp çıkması bir açıdan pratik ama bir açıdan da burada sizin alanınızı çok daraltıyor.
Yani keşke şuranın tamamını kullanabiliyor olsaydık. Lezzet açısından tam bir kıyaslama yapabilmem için daha sonra Xiaomi ve bununla aynı patatesi, aynı ürünleri deneyip karşılaştırmasını o şekilde yapacağım. Şimdilik bu ürünle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.